Merhaba, ben Orkun. Size genel kayak stillerinin ne olduğunu anlatacağım. Kayak stilleri dediğimiz zaman aslında bazılarının arasında çok net, somut ayrımlar olsa da bazılarının arasında biraz daha bulanık dediğimiz gri bölgeler var. Birbirlerine çok yakınlar. Kayak stillerini şöyle ayırmamız gerekirse siz de aslında kendi stilinizi bulabilirsiniz bunların içinden. Veya hatta belki şu anda bu stillerden birini yapıyorsunuz, kayak yapıyorsanız, kullanıyorsunuz. İlk başta en tepeden başlamamız gerekirse yarış kategorilerimizden bir tanesi. Yarış başlı başına bir kayak stili ve bir kayak kategorisi. Aslında buna stil kelimesini kategori olarak da kullanabiliriz. Kayak yarışı dediğimiz zaman daha çok zaman tutulan, kapı dediğimiz sopa olarak, sopa şeklinde pistin üzerine gördüğünüz ve kayak kapısı dediğimiz kapıların, polların arasından geçildiği, işte Dünya Kupası'nda, olimpiyatlarda seyrettiğiniz yarış kategorisinden bahsediyoruz. Yarış kategorisi kendi içerisinde slalom, büyük slalom, giant slalom ve downhill şeklinde ayrılıyor ana başlıklar olarak. Bunun da tabii daha mikro detaylarına girebiliriz ama zamanımız olmadığı için ben diğer kategoriye geçiyorum ama ana başlığı yarış bu. Daha sonra en geniş kategorimiz olan, en geniş stilimiz, kategorimiz olan piste geliyoruz. Pist aslında adından anlaşılacağı gibi dağlarda, kayak merkezlerinde pist olarak tanımlanmış, sağı solu çıtalarla, işaretlendirmelerle belirlenmiş, güvenli olarak kabul edilen, yukarıya teleskiyaj yardımıyla çıktığımız veya teleferik yardımıyla çıktığımız ve aşağıya kaydığımız alanlara deniyor ve bu alanlardaki kayışımıza da pist kayışı deniyor. Hatta şu soru ilk başta aklınıza gelebilir. Tamam zaten yani kayak dediğiniz bu değil mi? Hayır değil, dediğim gibi yarış dediğiniz zaman pistte belli bir bölüm özellikle ya da pistin kendisi kapatılıyor ve tamamen kapalı bir alanda tek başınıza kapılar arasından kayıyorsunuz ve bir kronometre tutuluyor. Pist tamamen keyfi kaydığımız, basılmış, snow truckların ezdiği bir alanda kaydığımız, yine burada slalom, büyük slalom, küçük slalom şeklinde tamamen keyfi hareketlerle kendi tekniğimizle kayıyoruz. Pisti de bu şekilde ayırdık. Bir de off pist kategori, üçüncü kategori olarak ve üçüncü stil olarak da off pisti söyleyebiliriz. Off pist de yine adından anlaşılacağı gibi pist dışı demek aslında. İngilizce'de off pist ve dünyada da adı off pist olarak geçiyor. Pist dışında da ne yapıyoruz? Pist dışı da biraz önce anlattığımın tam tersi, kontrol edilmemiş, aslında sizi biraz daha çeşitli sürprizlerin bekleyebileceği, bu ne olabilir? Kaya olabilir, bir dal olabilir, ağaç olabilir, karın altında kalmış görmediğiniz bir cisim olabilir. O yüzden riskleri biraz daha fazla. O yüzden koruma ekipmanlarının da fazla olması lazım. Basılmadığı için, pist dışı olduğu için snow truckların basmadığı, çoğunlukla bol kar olan, illa bol kar olmak zorunda değil ama bol kar olan, bazen ağaçların arası, ormanın içi, bazen bir dağın yamacı şeklinde pistin dışında kaydığımız tüm alanlara da off pist deniyor. Birazdan buralarda kullanılacak ekipmanlardan çok kısaca bahsedeceğim. Göstereceğim hatta farkları anlayabilmeniz için. Off pistten sonra bir de şöyle bir kategorimiz var. All mountain dediğimiz, bunu kayaklarda, dergilerde, web sayfalarında çok fazla görürsünüz All Mountain ismini. All Mountain yine tam çevirdiğimiz zaman tüm dağ demek zaten. O da hem pistte hem off pistte ikisini birden kullanarak kayan kayakçıya deniyor. Her iki tarafı birden kullanarak kaymayı seviyor. O zaman ekipmanını da buna göre seçmesi gerekiyor. Her iki taraftaki tekniği de ona göre kullanması gerekiyor. Buna all mountain diyoruz. Daha kolay. Hani hem pistte hem off pistte kaymayı seven kayakçı. Bir de son olarak da cross country dediğimiz, bunun Türkçesi yürüyüş kayağı. Çok farklı bir ekipmanla kullanılan, Türkiye'de çok yaygın olmayan, genelde kayak merkezlerinde pek rastlamadığınız Türkiye'de daha çok yurt dışında özellikle İskandinav Yarımadası'nda çok fazla kullanılan, hatta ulaşım aracı olarak kullanılan, çok ince, çok hafif, tabanı balık sırtı dediğimiz veya fok derisi de diyorlar ona, ileriye doğru giden ama geriye kaymayan bir kayak şekli. Hatta topuk genelde serbest, skating ve klasik şeklinde ikiye ayrılıyor.
Ve buraya da çok fazla girmeyeceğim çünkü dediğim gibi Türkiye'de zaten ülkemizde pek fazla yapan yok. Turistik anlamda da çok fazla yapılmıyor alpin kayak kadar. Bunlar genel kayak çeşitleri veya kayak stilleri veya kayak kategorileri olarak isimlendirebiliriz. 5 tane ana kategoriden bahsettik. Zaten cross country kayağı diğer saydığım bütün kategorilerden alpin kayak ve cross country şeklinde diye de ayırıyorlar. Cross country başlı başına bir kategori olarak alıyorlar. Alpin kayağı da diğer biraz önce saydığım bütün yarışı, pisti, off pisti ve all mountain dediğimiz, hatta bir de üstüne heli-ski var. İyice hani o çok uç bir şey olduğu için ondan çok bahsetmiyorum. Helikopterle sizi bir dağın tepesine bıraktıkları, o da off piste giriyor. Bunların hepsini de alpin olarak adlandırıyorlar. Yani dağdan aşağı indiğiniz. Bunlar genel kayak kategorilerimiz. Bunları tek tek malzemesine ve ekipmanına girmeyeceğim çünkü o çok uzun, böyle 1 saatlik bir video olur. Sadece off pistte kullanmanız gereken bir kayakla sadece pistte kullanılan bir kayak arasındaki farkı en azından şeklen görebilmeniz için ve sebebini de şöyle kısaca bir anlatacağım size. Bu klasik bir pist kayağı. Göbeğimiz dar. Zaten artık bütün kayaklarımız carving kesim. Şöyle gördüğünüz üzere. Burun geniş. Göbek bölgesinde dar. Kuyrukta tekrar genişliyor. Ve gövdenin genişliği çeşitli markalarda ve modellerde ve kullanım yerine göre değişebiliyor ama yaklaşık 100-120 milim civarında bir burundan bahsediyoruz. 60-80 milim aralığında bir göbekten bahsediyoruz. Fakat bir bol kar kayağı, yani fat ski dediğimiz geniş gövdeli bir kayağı yanına koyduğumuz zaman şeklen ve büyüklük olarak aralarındaki farkı söyleyebiliyoruz. Görebiliyoruz daha doğrusu. Bu bir bol kar kayağı, sarı olan. Bu kayağın en büyük farkı zaten sizin de gözünüzle görebildiğiniz. Kayağın gövdesi çok daha geniş. Enteresan bir şekilde diğer kayaktan farklı olarak göbeğimiz de aşırı geniş. Bir bakıma snowboardla kayak arasında bir cisim gibi düşünebilirsiniz, böyle melez bir cisim. Sebebini de söyleyeyim, boyları da daha uzun. Bol kar kayaklarının pist kayaklarına göre boyu da daha uzun. Kısacası santimetre kare alanı hem yandan hem boydan hem göbekten her yerden daha fazla. Bunun da olayı şu aslında. Pistte daha çok basılmış sert zemindesiniz. O yüzden manevralarınız genelde buzlu ve sert zeminde çelik tutuşlu oluyor. Bol karda ise aslında çeliğinizin tutacağı bir şey yok. Yüzüyorsunuz. Yüzdüğünüz için de altınızdaki tahtanın büyük olması lazım. Suda bir salın üzerine durduğunuzu düşünün. Burada da aynı mantık söz konusu. Kar üzerinde yüzebilmeniz için daha geniş bir tahta var altınızda. Bunların da tabii bol kar kayakları kendi içinde ayrılıyor. Pist kayakları kendi içine ayrılıyor. Bunların melezi şeklinde all mountain dediğimiz, bunun genişi ama bunun darı şeklinde kayaklarımız var. O detaylara şu anda girmiyorum. Ama genel kayak kategorileri hakkında umuyorum ki size geniş anlamda bir bilgi verebildim. Daha detaylı bilgileri daha sonraki videolarda konuşmak üzere.